Kuantum dünyasının ayakkabılarla birçok ortak noktası vardır. Bir mağazaya girip ayağınıza tam uyan ayakkabıyı seçemezsiniz. Bunun yerine önceden belirlenmiş boyutlardaki ayakkabılar arasından seçim yapmak zorunda kalırsınız. Atom altı dünya da benzer şekildedir. Albert Einstein enerjinin kuantize olduğunu kanıtladığı için Nobel ödülünü kazandı. Ayakkabıları yalnızca yarım numaranın katları halinde satın alabileceğiniz gibi enerji de aynı kuantanın katları halinde gelir. Bu nedenle kuantum fiziği adı verilir. Buradaki kuanta Max Planck'in adını taşıyan Planck sabitidir. Planck, güneş gibi sıcak cisimleri anlamamızla ilgili bir sorunu çözmeye çalışıyordu ve enerjinin nicelleştirildiğini öne sürerek teoriyi deneyle düzgün bir şekilde uyumlu hale getirmeyi başardı. John Thomson, elektronların parçacıklar olduğunu keşfettiği için 1906'da Nobel ödülünü kazandı. Ardından oğlu George, 1937'de elektronların dalga olduğunu gösterdiği için Nobel ödülünü kazandı. Kim haklıydı? İkisi de. Bu sözde dalga parçacık ikiliği kuantum fiziğinin temel taşıdır. Elektronlar kadar ışık için de geçerlidir. Bazen ışığı elektromanyetik bir dalga olarak düşünmek işe yarar. Ancak diğer zamanlarda onu foton adı verilen parçacıklar biçiminde hayal etmek daha yararlıdır. Erwin Schrödinger, süperpozisyonu basitleştirmek için kutudaki kedi fikrini kullandı. Dalga parçacık ikiliği bir süperpozisyon örneğidir. Yani aynı anda birden fazla durumda bulunan bir kuantum nesnesi. Örneğin bir elektron aynı anda hem burada hem de oradadır. Sadece bir kez nerede olduğunu bulmak için bir deney yaptığımızda bir yere yerleşir. Bu kuantum fiziğini tamamen olasılıklar hakkında yapar. Bir nesnenin hangi durumda olma olasılığının en yüksek olduğunu ancak bir kez baktığımızda söyleyebiliriz. Bu olasılıklar dalga fonksiyonu adı verilen matematiksel bir varlık içinde kapsüllenir. Bir gözlem yapmanın dalga fonksiyonunu çökerttiği, süperpozisyonu yok ettiği ve nesneyi birçok olası durumdan sadece birine zorladığı söylenir. Bu fikir ünlü Schrödinger'in kedisi düşünce deneyinin arkasındadır. Mühürlü bir kutudaki bir kedinin kaderi bir kuantum cihazına bağlıdır. Cihaz bir ölçüm yapılana kadar her iki durumda da var olduğundan biz bakana kadar kedi aynı anda hem canlıdır hem de ölüdür. Gözlemin dalga fonksiyonunu çökerttiği ve bir kuantum seçimini zorladığı fikri kuantum fiziğinin Kopenhag yorumu olarak bilinir. Ancak masadaki tek seçenek bu değildir. Çoklu dünya yorumunun savunucuları hiçbir seçeneğin olmadığını savunuyorlar. Bunun yerine ölçüm yapıldığı anda gerçeklik kendisinin iki kopyasına bölünür. Birinde A sonucunu deneyimliyoruz, diğerinde ise B sonucunun ortaya çıktığını görüyoruz. Bu durum bir şeyleri gerçekleştirmek için bir gözlemciye ihtiyaç duyma gibi bir sorunu çözüyor. Peki bu durumda bir köpek gözlemci midir yoksa bir robot mu? Heisenberg belirsizlik ilkesi adı verilen bir kuantum kuralı, bir sistemin iki özelliğini aynı anda tam olarak bilmenin imkansız olduğunu söyler. Birini ne kadar doğru bilirseniz, diğerini doğru bilme ihtimaliniz o kadar azdır. Bu, momentum ve konum için, enerji ve zaman için de geçerlidir. Bu durum aslında kredi çekmek gibidir. Kısa sürede ödemek üzere yüklü miktarda para alabilir veya uzun sürede ödemek için az miktarda para alabilirsiniz. Bu bizi sanal parçacıklara götürür. Eğer doğadan yeterli enerji ödünç alınırsa, o zaman yeni bir çift parçacık kredide temerrüde düşmemek için ortaya çıkabilir. Stephen Hawking bu işlemin bir parçacığın kaçtığı, diğerinin yutulduğu bir kara deliğin sınırında gerçekleştiğini hayal etti. Zamanla kara delik, ödünç aldığı miktarın tamamını geri ödemediği için yavaş yavaş buharlaşır. Evrenin kökenine ilişkin en iyi teorimiz büyük patlamadır. Ancak bu teori 1980'lerde kozmik enflasyon veya şişme adı verilen başka bir teoriyi içerecek şekilde değiştirildi. Saniyenin trilyonda birinin, trilyonda birinin, trilyonda birinin ilk trilyonda birinde kozmos bir atomdan daha küçükten yaklaşık bir greyfurt boyutuna ulaştı. Bir kırmızı kan hücresini aynı miktarda şişirmek onu günümüzün tüm gözlemlenebilir evreninden daha büyük yapar. Başlangıçta bir atomdan daha küçük olduğu için bebek evrene Heisenberg belirsizlik ilkesine bağlı kuantum dalgalanmaları hakim olacaktı. Enflasyon bu dalgalanmaların kaybolma şansı bulamadan evrenin hızla büyümesine neden oldu. Einstein, ışığın kuantum olduğunu kanıtlamaya yardımcı olmasının yanı sıra uzaktan ürkütücü eylem olarak adlandırdığı başka bir etkiyi de savundu.
Bugün bu kuantum dolaşıklığının gerçek olduğunu biliyoruz. Ancak hala neler olduğunu tam olarak anlamıyoruz. Diyelim ki iki parçacığı kuantum durumları amansız bir şekilde bağlı veya dolaşmış olacak şekilde bir araya getiriyoruz. Biri A durumunda, diğeri B durumunda. Pauli dışlama ilkesi ikisinin aynı durumda olamayacağını söyler. Birini değiştirirsek diğeri anında telafi etmek için değişir. Bu evrenin zıt taraflarındaki iki parçacığı birbirinden ayırsak bile olur. Sanki yaptığımız değişiklikle ilgili bilgiler aralarında ışık hızından daha hızlı seyahat ediyormuş gibi. Bu Einstein'ın imkansız olduğunu söylediği bir şeydir. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.